What's your name? Jana. Galaxy Pass. Ne için takılıyor abi bu? Zamanında bazı olaylar yüzünden bu köy terk edildi. Ama son dönemlerde işte dedeler falan artık Müslüman olunca... Abla, yumurtaların anlamı ne tam olarak? Herkese selamlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu bölümde Şırnak'tayız. Şırnak, İdil'e bağlı Mağara Köyü adında bir yerdeyiz. Burası Ezidi Kürtlerin terk edilmiş köylerinden birisi. Artık bu köyde bir yaşam yok. Bugün ise Ezidilerin Kutsal Çarşamba adlı yeni yıla girdiklerine dair, baharın gelişlerini kutladıklarına dair ve aynı zamanda Melek Tavus'un dünyaya indirildiğini düşündükleri bayram günleri. Bugün hep birlikte bu Ezidi Köyü'nde olacağız. Görelim. Bulunduğumuz yer ise burası. Ezidilerin bir tapınağı. Şöyle. Ezidiler dünya üzerinde en fazla Irak'ta varlar. Irak'ta 400-500 bin civarında nüfusları. Avrupa'da 100-150 bin civarında. Gürcistan'da ve Ermenistan'da da 30 bin civarında bir nüfusları var. En az şu an ise Türkiye'deler. Türkiye'de ise yaklaşık Diyarbakır'da, Mardin'de, Şırnak'ta, Hakkari ortalama 500 binden az olduğu söyleniyor. Daha önceki nüfusları ise 10 binlerle ifade ediliyormuş. Bugün ise Kırmızı Çarşamba bayramına katılmak için Ezidilerin Mağara Köyü'ne geldik. Ezidilerin tapınaklarına ise böyle ayakkabı olmadan giriliyor. Kapı eşiklerine basılmadan. Tapınaklarında da birçok yerde de koruyucu sembol olarak böyle yılan figürleri yer alıyor. Mehmet merhaba, nasılsın? Gördüğün gibi uykusuzdum. Ezidilerin asıl ibadet alanı hem de Mekke'si gibi düşünebiliriz. Yani haç törenlerini yaptığı yerden, Laleş'ten geldim, Irak'ta. Duhok yakınlarında. Yaklaşık 40 kilometrelik bir dağda. Orada Laleş Vadisi var. Orada bu insanların tapınak merkezleri vardı. Oradaydım. Şimdi hiç uyumadan bütün gece yolculuk yaptım. Buraya geldim. Şu an Ezidilerin mezarlığındayız. Şimdi bu yılanı Ezidi tapınağına gittiğimde birinden daha detaylı öğrendim. Biliyorsunuz tek tanrı inancı var. Onlar da Allah'a inanıyorlar. Hazreti Adem'e de, Nuh peygambere de inanıyorlar ve Nuh'un gemisinin Laleş Vadisi'nde gezerken bir kayaya çarptığına inanıyorlar ve o kayadan su almaya başlamış Nuh'un gemisi. Gemi su almaya devam ederse bütün canlılık yok olacaktı. Bütün canlılığın yok olmaması için bir canlı kendini feda etmesi gerekiyordu. Taşın açtığı deliği kapatmak için de kara yılan kendini feda etmiş. Delinin içine girerek bir yuvarlak yapmış ve böylece gemi su almayı bırakmış ve Nuh da canlıları istediği yere eriştirebilmiş. İşte bu kara yılan kendisini feda ettiği için de Ezidiler bazı tapınak bölgelerinde ya da mezarlıklarında kara yılanları kapı girişlerine koyuyorlar. Çünkü giriş bir canlılığa açılan bir kapı. Bu kara yılan sayesinde bu canlılık başlamış oldu. 7 tane meleği simgeleyen ibadethaneleri olarak. Hepsinin aslında İslamiyet'teki karşılığı olan peygamberler ama ben şimdi bilmiyorum hangisinin hangisi olduğunu ama Cebrail, Mikail, Azrail, fazladan 3 tane de var ve Melek Tavus var. Yani aslında Ezidilik inancında dünyayı yaratan tek bir tanrıdır. Aynı Allah'a, aynı Tanrı'ya inanıyoruz. Fakat onlara göre dünyanın şekillendirilmesinde, dünyanın görevlerinde ise melekler görevlidir. Bunlar içinde de en kutsal olanı Melek Tavus'tur. Melek Tavus tam da bugün. Yani onların inancına göre tam da insanlık tarihi bugün doğdu. Bir çarşamba günü, Nisan ayının 13'ünden sonraki ilk çarşamba günü insanlık dünyada var oldu. Ve yine Laleş'ten öğrendiğim bir örneği sana söyleyeyim. İnsanlık Ezidilere göre ateş, su, toprak ve havadan oluşuyor. Tanrı dünyayı yaratırken ilk toprağı ve ilk suyu Laleş Vadisi'nde yaratıyor ve insanlık da o yüzden Laleş Vadisi'nden doğduğuna inanıyorlar. Bunların peygamberi değil, burada peygamberlik inancı yok. Görevli melekler arasındaki en üst mertebedeki Melek Tavus ve dünyadaki işleyişten sorumlu da Melek Tavus, yani insanlarla da ilgilenen Melek Tavus olduğu için bu insanlar için Melek Tavus önemli bir karakter. Aslında bir peygamber ya da tanrı gibi bir şey değil. Yani bugün de tam olarak bu köyde, Türkiye'de bulunan Ezidi köylerinden biri olan Mağara Köy'de Kırmızı Çarşamba olarak Türkçesi, Kürtçesi Çarşamba Sor olarak geçiyor. Bu köyde Melek Tavus'un dünyaya inişinin temsil edildiği gün olarak geçer. Bu da her sene Nisan ayının 2. çarşambasına denk geliyor. Kutsal Çarşamba, Kırmızı Çarşamba bayramı olarak Ezidilerde kutlanır. Biz de bugün o yüzden buraya geldik. Ülkemizin sınırları içerisinde o kadar değişik inançlar var ki, o kadar değişik farklı inanışlar vesaire var ki bunların hepsini tanımak, görmek çok güzel. Düşünsenize, Şırnak'ta burada böyle bir inanç var. Şöyle bir tapınağı gezelim. Şimdi ise yurt dışında yaşayan, daha önceden bu köyde doğmuş, büyümüş, yaşamış Ezidiler geliyorlar. Daha sonradan böyle mezarlar yapılmış. Her bir motifin, her bir simgenin farklı bir
anlamı var tabii ki. Bir matematik var işin ucunda. Bir de şurada kayaların üzerinde güneş sembolleri var. Ezidilerde günde 3 kere dua edilir. Güneşe karşı dua edilir. Zamanlarını, yaşayışlarını da güneşin batışı ve güneşin doğuşuna göre hareket ederler. Yani dualarını aslında güneşe karşı ederler. Kümbet gibi bir yapı görüyoruz. Kümbet gibi yapının bu gördüğünüz kısmında üçgen bir şey iniyor, bak şunu göstereyim. Bu ana tapınakta 24 tane, yani bunda 24 tane var. Gün 24 saat. Buna geldiğinde de onda da 12 tane var. O da 12 ayı temsil ediyor. Ezidiler, hani ben Laleş'e gittiğimde ateş yaktılar herkes ve 365 adet ateş yaktılar. O da 365 gün isim geliyordu. What's your name? Garib, Garib. What's that mean? A foreigner, something unique. Oh, okay. So all the Ezidi people, they are ethnic background is Kurdish. The ethnical background from the Kurds are Yazidis, and later on, some of them were Muslims or some of them were Christians. In the back, they were Yazidis because Ezda, this means the one who gave us, the one who gave himself. So the Lord, God or Allah, whatever you call him, he made himself and he made the human being. So our religion is called the one who gave himself, who made himself. I see. You know, and he had a pearl, and this pearl imploded, and out of this pearl all the universe and all the human being and life expanded. Where you come from? I'm from Germany, but my husband is from this village, and my mother is from here. My grandparents are here. Our dead people are here. My daughter is buried here, so we always come here. Yeah, welcome back. Thank you very much. Thank you very much. Aydava Pirozbe. Aydove? Pirozbe. Aydove Pirozbe. Galaxy Pass, Lilteji Piroz. Thank you, Galaxy Pass. Abla İngilizce anlattı her şeyi. Almanya'da doğmuş, büyümüş. Eşi bu köylüymüş. Without sun, there will be no life. So when You kiss and you put on your... Pardon. Yes, we kiss it, and when we pray to the sun because we say, without sun there is no life, and God gave the sun. And when we kiss, we show them we have nothing to hide. We have open hands, and we kiss. I see. Thank you so much. It was amazing for me. Someone is explaining me everything about here. Thank you. Unfortunately, we do have somebody who do explain very good and do the prayers, but she's very sick. She couldn't come this time. Really sorry for her. So they are your daughter. This is my daughter. Yeah. Jana. هر سه نابه خودی هوارم بگه تاوس ملک خودی یعنی هوارم خودی که هنگی کو هر سری دخاف بان على اسكندر وزارقية زيارة بناء وميران جوانا. Lady, do you speak English? Yeah, I speak Yeah. What does that mean? I can't explain it in English. My mother is better than that. To be Really? honest. But it's like a tree where you can put some wishes on it. You wish and you kiss the things and I you prayed put. for my sick Yeah, she just father. prayed for her I father. prayed for my sick father. He had cancer. I just prayed for him. So did I I. prayed for my brothers, for my sisters. We prayed for our family, for my children. And then how many times you put? One. Just one time. Just once. Some people 3 times. 3 times? No, I did it once. It's enough. Three. And when you open it, the wish is gonna get true. But when you're always opening it. That's why I Really? just opened the wish from my cousin, so her wish just came true. Okay, Come true. because her wish is came true, and then you come for her, and then you open it. Yes, Okay, okay, cool. it's a really good tradition, in my opinion. It's really What's your name? Gianna, Gianna. What does that mean? life. It's a Kurdish name, Yeah, right? it's a Kurdish name. In general, we say Gian, but my mother just gave me the name Gianna. Yeah, what a beautiful name. Thank you very much. What is your name? Sorry, my name is Berko. Berko. What's Berko. the meaning? It's mean like traveling around the Yeah, world. and that's the best. Amazing. Nice to meet you. Nice to meet you. I have been traveling the world past 9 years, like more than 75 countries. I'm Turkish. Ah, you're Turkish. Yeah. How old are you? 30. 30. What do you think my age? I thought like 25, 26. How old are you?
What do you think? Yes. So you look like 25. Yes, exactly. Yeah. I just turned 25. Happy birthday. You're really good at it. Happy birthday, Shiana. Thank you. So you're originally from this village, right? Yes, I'm EZD, but I'm from Germany. I was born in Germany, Okay. near Berlin, Dortmund, like the cities. I see, perfect. How you feel now you are in your, actually this place is your hometown, right? Yes, that's my hometown. To be honest, I feel really blessed and free as well to see all the people here, how they live and how the culture is, because I always lived in Germany and the culture is another one. And to see, okay, the grave for my sister is right there. I just saw it last year the first time. It's an honor for me to be a part of this religion. Perfect. How can I say about this day? Again, like happy Hayrada Büros. Haydara? Hayır. Hayırda? Hayrada Büros. Hayrata Prozve. Çarşamba Prozve. Thank you so much. Very nice to meet you. Thank you very much. Gel Expat. Amazing. Tamam oğlum çekmedin ki. I'm Yeah. doing TikTok. Really? Let's follow each other. Yes, of Yeah. course. Biraz önce de anlattığım gibi kapıla içeriye girerken tapınaklara da böyle ayakkabılarınız, hatta Laleş'teki tapınakta galiba direkt çoraplarda olmaması gerekiyormuş. O şekilde ancak tapınaklara giriş izni varmış. Lütfen dikkat edelim. Kapı girişi taşın üstüne basmayın, günahtır. Ziyaret edin ve ayakkabısız üstünden geçin. Rabbim hacınızı ve hayrınızı kabul etsin. Çıktıktan sonra kapıyı ve çengelini kapatmayı unutmayın. Hiçbir cenaze Kobu Helele Şeyh Adi içinde defnedilmeyecek. Karşıdaki ziyaretin içinde defnedilecek. Köçerler hayvanları katiyen Kobu Helebe Şeyh Adi'nin içine koymasınlar. Yani burada göç edenler vesaire var ya, hayvanlarıyla koçerler, onlardan bahsediyor. Hani diyor ki eğer diyor bu bölgede konaklıyorsanız buraya getirip kesinlikle hayvanlarınızı koymayın diyor. Yasaktır, günahtır diye belirtmişler, böyle buranın kurallarını yapmışlar. Ay, yıldız ve güneş onlar için değerli, önemli olan sembollerini de yazdıkları bu yazının en üstüne koymuşlar. Yine burada da burayı korusun diye, burayı korusun diye kara yılanı yine buradaki sembolik olarak buraya yerleştirmişler. Biraz önce abla uzun uzun anlattı zaten. Ben hepsini, İngilizce olan kısımların hepsini altyazı olarak yazıyor olacağım. Gerçekten çok iyi denk geldi. Hem İngilizce biliyordu abla hem de detaylı bir şekilde anlattı. Nuh'un gemisinde, inançlarındaki Nuh'un gemisinde kendini feda ediyor. Kara yılan gemi su almasın diye, bu yüzden de onlar için çok kutsal. Yani aslında bizle, hepimizle bir yaratıcının olduğuna inanıyorlar. Allah'a inanıyorlar, Tanrı'ya inanıyorlar. Türkiye'nin farklı yerinden de bölgeye gelen insanlar var böyle. Köyün içerisinde de tahmini olarak böyle 35-40 tane hane var. Büyük ihtimalle zamanında buradaki insanların evleriydi. Yani babalarının, dedelerinin, atalarının yaşadığı evlerdi bunlar. 1984'te başlayan terör olaylarıyla birlikte civardaki birçok köyler boşaltılmış. Boşaltılan köylerden birçoğu da tabii ki Ezidi köyleriymiş. Adamlar tarih boyunca çok fazla ırkçılığa, çok fazla saldırıya, katliama vesaire uğramışlar. Ne yazık ki, maalesef ki çok üzücü bir durum. Bu da o boşaltılan köylerden biri, Mağara Köyü. Abiler bu evin sahibiler mi? Normalden Kodiye'dir mi yoksa Uşkora? Peki, Evet, kendi- Ezidiler Şengal'den gelmişler. Şengal'den gelmişler. Bugün bayramlarını kutlamaya gelmişler buraya. Naveteci? نافين بدلة Bedele. Çarşamba Prozve. رحمل دي وبابيتا قالك ممنون هم روجة تخوشي من عيد من رحمل دي وبابيتا. Ezidilerin inancına göre marul ve domates yasaklı gıdalardan biriymiş. Marul ve Domates. Bu doğru mu diye. normalde Gorava, Marul u Bacan yasak mı yoksa?
Yani çift gibi. İnternette okudum öyle. İnternette de asker. نا يه مثلا معنيك ودا معنيك هبو بري ما بري قوتن مثلا تشينابين او تشتبس فيجا فيجافين نو Peki renklerle ilgili de böyle bir durum varmış. Lacivert, siyah vesaire hoş karşılanmıyormuş diye. Bunlar internette yazan şeyler. Bunların hani gerçek olup olmadığını aslında sormak istedim. Normalde şu an Şengal'deler. İlk önce Laleş'e gittiler. Orada bayramlarını kutladılar. Burada da kutlama olacağı için kendi ikinci Laleş'i olarak gördükleri için ibadet yeri olarak buraya gelip ibadetlerini yapacaklar bugün. Bayramlarını kutlayacaklar. Akabinde de tekrardan Şengal'e dönecekler. Galaxy Pass. Eskiden öyle bir rivayet Çarşamba varmış. İşte biraz. öyle, şimdi öyle bir şey yok ya. Normal herkes istediğini yemekte özgür yani. Mağara köydeyiz. Yıllardır girilemiyordu. Biz bugün şansa 2-3 yıldır girilmeye başlandı. Biz de girenler arasında olduk. Bugün de özel bir şey var. Burada şu an akademisyen insanlar da gelecek. Biraz sonra resmi açılışlar olacak. Köy benim hoşuma giden bugün şey oldu. Bilmiyorum kanalda bahsettim mi? Bu hani zamanında bazı olaylar yüzünden bu köy terk edildi. Giymemelerin sebebi o. 1984'te. Peki abi niye özellikle bu köye Köyde gelmiş? ise şu anda burayı dönen ziyaret sadece etmiş? bir tane Şu an ev var. evet. O evde Özellikle şuradaki Hakkı ev. Bey- Türkiye'den göç eden on binlerle ifade ediliyormuş. Daha önceden buradaki Ezidi Evet. toplum nüfusu. Şimdi ise tüm Türkiye'de 500'den az. 300-500 kişi var. Ama mevsimlik ya da günlük olarak geliyorlar. Yani Süryaniler de aynı şekilde. Özellikle Almanya ve Hollanda'ya gittiler. Zamanında Almanya ve Hollanda onları kabul etmişti. Şimdi ama bak adam Irak'tan da gelmiş. Hollanda'dan da gelen var. Almanya'dan da gelen var. Bugün ayrıca güzel bir şey var. Bak orada gözü görebilir belki kamera. Şimdi orada burada resmi bir şey yani devlet nezdinde şu an burada resmi bir şey yapılıyor olması güzel bir şey. Doğru. Yani Çünkü insanları girişte askerler vesaire var direkt. daha önce biraz sahipsiz gibiydiler ama Terk şimdi edilmiş. burada en azından devlet şu an biraz el atmış. Hani güvenliğinizi sağlıyoruz. Yerinizi yurdunuzu bakıyoruz. Gelin der gibi. O hoşuma gitti. 72 tarihte 72 katliam vardı ama en son bu IŞİD'in ve Irak'taki diğer yaşanan olaylarla birlikte 74 diyorlar artık. Güncel gençler 74 adet katliam yapıldı diyor. Şimdi sen de geziyorsun bilirsin. Böyle komün halinde yaşayan hem ırk olarak hem de din olarak asimile olmak istemeyen toplumlar genelde böyle olaylara maruz kalıyor. Ve Orta Doğu bulunduğumuz Mezopotamya'da çok fazla din geçişli ve ırk geçişlerini yaşadığı için Ezidileri birçok kez işte farklı devletler, imparatorluklar, dinler ya da mezhepler saldırmış kendine biat etmeleri için. Ama Ezidiler hiçbir zaman biat etmemişler ve kendi inançlarından ve dillerinden vazgeçmemişler. Vazgeçmedikleri için de her zaman kılıçtan geçirilmişler. Tarih sahnesinde 72 kere maalesef bu adamlar katliamlar yaşamış. Üzücü. Evet maalesef ki gerçekten çok üzücü bir durum. Her yerden göç ettirilmek zorunda kalmışlar. En sonunda 2014 yılında IŞİD'in saldırılarına maruz kalmış Ezidi toplumları. IŞİD belası yüzünden de Avrupa'ya vesaire göç etmişler. 6500 tanesini kaçırdılar. 3500 tanesini geri göndermediler. 1000 küsür kadını pazarlarda sattılar. 300 kadını zindanlarda aşağı terk ettiler. Özellikle Musul'da birkaç köyde bunu yaptılar. Musul tarafında da Ezidiler vardı. Özellikle kadınlara çok kötü davrandı IŞİD. Köyün tüm manzarasını görmek için herhalde tahmini 30-40 tane falan ev var. Belki daha fazla da olabilir. Nüfus aslında fazlaymış zamanında. Orada 80 hane mi ne var? 80 hane mi? Olabilir de ya ben tahmini öyle söyledim de direkt şurayı 10-15 saydım. Şurada da 20 tane desek. Ezidi köyü vardı hatırlamıyorum da buranınki 80'di galiba. Ezidi inancındaki 7 melekten en kutsal olanı onlar için melek tavuzu sembolize etmek için de bu yaptıkları kutsal yapılarının içerisine de tavus kuşunu böyle sembolik olarak koymuşlar. Burası köyün bir nevi en yüksek kısımlarından birinde yer alıyor. Bayağı kalabalık oldu köy. Türkiye'nin farklı yerinden gelen insanlar da burada Ezidi köyündeki Kırmızı Çarşamba Bayramı'nın kutlama törenine katıldılar. Yunus hocam. Hayırdır hasta mısın? Evet. Doktora götür. İyiyim iyi abi şimdi iyiyim. Saat ilerledikçe de gelen misafirlerin sayısı da iyice artmış burada. Bayağı kalabalık olmuş. Böyle insanlar dileklerini dileyip ağaca böyle bağlıyorlar. Tabii ki bu geleneklerini Ezidiler devam ettiriyor. Vallahi Kürtçe anlamadığım için her şeyi tercüme edemiyorum.
Benim sen de var ya fotoğrafçı arıyorsun ha. Sendeyiz abi. Şimdi ezdilik inancına göre bugün de dünya evren oluşturuldu. Evren yaratıldı. Aynı zamanda Tavus-i Melek deniliyor. O da bugün de dünya üzerine indi. Evrenin yaratılışını tamamlama sürecinin son noktası olarak geldi. Yumurtalar da yaratılış sembolü olarak sadece ezdilik inancına özgün bir şey değil. Süryanilikte de var. Diğer şeylerde de var. Paskalya bayramlarında falan da kullanılıyor. Ortak bir değer olarak yaklaşılıyor. Yani bu denli yaklaşma gerekiyor. Biz de hem coşku hem kültürel babında birleştirerek değerlendiriyoruz. Sen de Ezidi misin abi? Ezidi inancına mı sahipsin? Köken olarak Ezidiyiz ama son dönemlerde işte dedeler falan artık Müslüman olunca yani Müslümanlık şeyine geçtik. Anladım. Peki kıyafetinin adı ne? Şalu şapık deniliyor buna. Buraların özgü kıyafetleri aslında Hakkari ve Şırnak yöresinin ortak kıyafetleri denilebilir. Böyle. Anladım. Adın ne? Mitan. Mitan. Anlamı ne? Mitan işte Mitani devletinden geliyor. Mitani devletin ismi Mitan. Oradan geliyor. Oradan vermişler. Anladım. Evet. Çok memnun oldum. Çok ben teşekkür memnun ederim. oldum. Rica ederim. Sağ olasın. Böyle yumurtalarda da bitirelim. Üç tane mi? 5 saattir seni bekliyoruz burada. Bağlamıyorsun da çekilmiyorsun da. Berko sen yapacak mısın? Leyla tam yarım saattir biz buradayız. Ne için takılıyor abi bu? Bu için de geri dön. Ben fotoğraf çekip çıkacağım da ben yarım saattir bekliyorum. Bu için de geri dön. Yani. Bu için de geri dön abi. Leyla elini uzat. Gel çok şey var diyor. Hiç yemez. İnsanlar da şimdi burada halay çekip eğleniyorlar. Bayağı kalabalık ya. Yöresel kıyafetlerini giyen Ezidi toplumundan, civar köylerden, bölgenin insanları vesaire, gazeteciler, medya, birçok insan var. أو جوا حسن مالا موسم من دخوازين هون من نار دنيا ده بسوز وبقرار بهون من حسن مالا موسى أزيب رابد ميسو زو بيمايان ربايان دنيا هاي واغلمين هاي واغلمين هاي واغلمين هاي ولا من يوم. Şimdi takılan bir tane bileklik vardı. Bekarlara özellikle takılıyormuş evlenirsiniz diye. Bozon çemberi. Basın var. Şeyin ismi basın bardır. Basın var mı? Abi bir tane kıllı biraz daha ilerletebilir mi? Kimin kolu bilmiyorum. Tamam şu an çok güzel. Biz erkeklerden biri. 2, 3. Tabii ki herkes taktırmış, tüm bekarlar, Mehmet hariç. Bu yüzden senin kısmetin açılmıyor kardeşim. Neden de yok abi ya. Bizden de çekelim. Tamam. Ben çekerim ancak. Ben kolumdakini sana vermeye razıyım. Vallahi. Allah. Ama sonra bizim başımız belaya girmesin. Zaten adamı çıkartıyorlar. Siz birbirinizi buldunuz bak sonra. Şimdi ikiyle çekeyim. Abi doğru söylüyor. Sen çektin mi? Sen çektin. Yok çekmedim. Abiye çekmedim. Allah çektirmesin ne diyelim. Öyle mi? Tamam. Hazırız. Şimdi sen hava. Gel. Bas. Kerem.
Şurası da muradın açılsın diye işte dileğin varsa vesaire içeriye girip dua ediyormuşsun. İçeride bir beşik var. Belki şey bile olabilir. Çocuğu olmayanların gelip türbe gibi ziyaret ettiği bir yer olabilir. Tabii ki buyurun. Bir saniye abi, bir dakika rica edeceğim. Buraya bakan mıydı? Buraya bırakan insanlar mı? Farklı bir gelenek, farklı bir inanış. Teşekkürler. Umarım bir video çıkarabilmişimdir. Bugüne kadar